Merhaba arkadaşlar. Yeni bir rehber videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videonun konusu araştırma merkezi. Bugün araştırma merkezine alakalı yapılan yanlışları, hataları ya da yapmanız gereken benim yaptığım şeyleri size söyleyeceğim. Eğer sizin için de uygun ve mantıklı gelirse siz de uygularsınız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fırınınız 30 level olana kadar genel hızlarınızı ve inşaat hızlarınızı fırınınızı 30 yapmak için uğraşın. Hızlıca 30 level olsun fırın seviyeniz. Daha sonra fırınınız 30 olduktan sonra kesinlikle buradaki genel parçaları, genel hızlandırmaları sadece araştırma binasında kullanacaksınız. Yani çünkü gerçekten sizi bayağı bir ileri atıyor. Para yatıran oyunculara yaklaştırıyor diyebilirim. Çünkü araştırma merkezi gerçekten çok önemli. Onu bazı oyuncular etkinliklerde asker basmak için kullanıyor ama sadece şuradaki dümdüz sayı artar. Yani bir savaşta hepsini kaybedersiniz. Hiçbir anlamı yok. Kesinlikle kalıcı bir yatırım ve güçlenmek istiyorsanız araştırma merkezinde kullanın. Bu birinci tavsiyeydi. Tabi bunu sıralayamayacağım muhtemelen çünkü bayağı sohbet havasında çekiyorum bir hazırlık yapmadan videoları. Neyse devam edeyim. Ekonomiden başlayayım, en gereksiz yer. Oyunun başlarında buraya biraz veriyoruz. Ya bunların süreleri çok kısa zaten ama çok aşağılara kadar inip uzatmayın. Çok fazla süre arttıkça bırakın. Ya mesela şuraya gireyim, 1 saat 20 dakika diyor. Bunları aslında yapabilirim. Mesela SVS savaşında, Şato savaşında, Ayave etkinliğinde. Ya zaman buna bastığım anda, yardım istediğim anda bitecek. Bunları öyle zamanlara ayırın. Mesela şu 2 saatler bile bitecek. Ya da 40 dakika bitecek. Bunları o şekilde yaparsın ama bakın şurada artık 6 saate 8 saate geçiyor. Bence şu 6 saat 8 saate geçer kısma kadar yapın. Sonra bırakın ki ben orada bile şey yapmamışım. Ekonominin çok bir olayı yok. Hadi bilmeyen oyuncular için söyleyeyim. Toplama hızlarınız artıyor şehirdeki. Burada da üretim hızlarınız artıyor. Bu kadar. Büyümeye geçelim arkadaşlar. Önemli yer. İlk başta ben de çok hata yaptım. Siz aynı hataları yapmayın diye size anlatacağım. Mesela şu pansumanı maxlamanın hiçbir yararı yok. Asker iyileştirme hızının bir mantığı yok. Ama koğuş genişletme, revir kapasitesi gerçekten çok önemli. Bunun niye bir anlamı yok? Zaten askerleri 500 binde yaralımız olsa, 100 binde olsa 250, 500 hızlandırıyoruz ve tek seferde savaşta bitiyor zaten bu. Bunu gerçekten boşa verilen kaynak diyebilirim. Eğitmen araçları, birlik eğitim hızı bu önemli. Şöyle aşağı doğru iniyorum arkadaşlar geldiğim yere kadar. Burada anlatayım. Bakın mesela pansumana bir verip geçmişim. Koğuş genişletmeyi kesinlikle revir kapasitesi çok önemli. Bunun revir kapasitesini en altta şuraya gelene kadar kesinlikle açıp maxlayın. Bunu maxladığınızda şu an bende kaç varmış? 236 bin yaralı kabul edebiliyorum reviri. Dolduğu anda şey oluyor. İşte ölüye geçmeye başlıyor. Tabi bu reviri ateş kristali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yaptıkça artacak. Detaylara çok girmiyorum. Şöyle devam edelim. Ben burada biraz da şeyi yükselttim. Asker basma hızını. Çünkü çok fazla zaman istiyordu. Şu an bunu stabil ettim. Günde 2 kere basabiliyorum. 12 saat 12 saat. Bu da sizin online sürenize şeye göre değişiyor tabii. Ben günde 12 saatte bir girip basıp çıkıyorum. Bu benim için biraz daha rahat oluyor. Ya buralarda artık 8 gün 9 gün istediği için artık çok bir inşaat hızıyla bir işim yok. O yüzden saldım. Bıraktım yani. Buradayla tabii ki araştırma merkezinin araştırma hızıyla çok fazla işimiz var ama buralarda da 3 gün 5 gün istiyordu. Artık savaş kısmına geçmem gerektiğini düşündüm. Bunu istediğiniz kadar sonuna kadar da gidip geliştirebilirsiniz. Buna kesinlikle lafım yok. Bu ileri safhada ki oyun zaten late oyunu, geç oyunu. Kesinlikle işinize yarayacağını düşünüyorum. Ama burada tercihi size bırakabilirim. Ben buraya kadar geldim ve bıraktım. En son şuraya kadarını maxlamışım. Buradan sonra bırakmışım ama burada maxlanırmış ki yakın zamanda yapacağım muhtemelen. Bunu fark etmemiştim. 3 gün düşük bir süre çünkü. Ama verdiği şeye de bakın mesela %6 bu inşaatmış pardon. Tekrar inşaata girdim. Evet. %6 araştırma hızı verecek. İşte %6 da buradan alıyoruzdur muhtemelen. Evet %6.10 da buradan alıyoruz. Ya baktığınızda ilk başta düşük gibi geliyor falan ama totali vurduğunuzda şuralarda mesela en aşağıda ilk seviyesi 10 gün. İlk seviyesi 6 gün. İlk seviyesi 12 gün. Artık bunların son seviyesini falan düşünün 70-80 güne çıkıyordur muhtemelen. Oralarda bayağı işinize yarayacak. Şimdi şöyle savaş kısmına baştan başlayayım arkadaşlar. Size vereceğim en büyük tavsiye şu. Kesinlikle gereksiz araştırmaları yapmayın. Gereksiz araştırmalar derken şu şekilde. Zaten çok
Eğer paralı bir oyuncu değilseniz, çok fazla para yatırmıyorsanız araştırma merkezini gerçekten yükseltmek çok zor. Hem çok fazla şey istiyor, çok fazla süre istiyor artık bir yerden sonra. O yüzden en önemli şeyleri yükseltin. Sizin için savaşta önceliğiniz olan şeyleri yükseltin. Daha sonra tekrar hepsini maxladıktan sonra oyunun ileriki aşamalarında tekrar geriye dönüp diğerlerini de yükseltirsiniz. Önemli şeyleri sıralıyorum arkadaşlar. Birinci en önemli şey piyade sağlığı. Önceliğiniz kesinlikle bu olacak. Aşağıdan abi başlayın. Piyade sağlıklarını bulun, yükseltmeye başlayın. Aşama aşama giderken birinden bir seviye vermenizi istiyorsa onu verin, geçin. Onu 2 3 4 yapmayın. Piyade sağlığından sonra nerede şu? Burada piyade savunması. İkinci öncelikli olanı da bu. Bir piyade sağlığı, iki piyade savunması. Önce bunları gidebildiğiniz yere kadar gidip maxlayın. Daha sonra ondan sonra arkadaşlar mesela ben şu şekilde yaptım. Size de bunu tavsiye ederim. Silah hazırlanma 6'ya geçtiğinizde birinci seviyesi absürt bir şekilde yükseliyor. Diğer hızlar mesela bir gün, işte bir gün bunların süreleri 2 gün ama buna bir anda geçtiğinizde 10 gün oluyor. Bence silah hazırlanma 6'ya yani buraya kadar bir benim söyleyeceklerimi maxlayın. Daha sonra aşağı aşamaya geçin. Ama tabii mantıklı bulursanız siz de bittikten sonra. Piyade sağlığı ve savunmayı maxladık buraya kadar. Daha sonra önceliğimiz arkadaşlar bir nişancı öldürücülüğü. İkincisi nişancı saldırısı. Yani bu. İkinci önceliğimiz de kesinlikle bu olacak. Nişancı sağlığı, savunması bunlara kesinlikle ilk başlarda vermeyin. Gerçekten savaşlarda hiçbir işinize yaramıyor. Üçüncü önceliğimiz arkadaşlar mızrakçı öldürücülüğü bir. İkincisi de mızrakçı saldırısı. Yani yapmanız gereken tek şey üçü bu. Piyade, savunma ve sağlık kısmı. Nişancı, öldürücülük ve saldırı kısmı. Mızrakçı da saldırı ve öldürücülük. Bunları bitirdikten sonra arkadaşlar ben şeylere geçeceğim. Nerede onlar? İşte alay genişletmeleri yapıyorum tabii. Maxlıyorum. Mesela özel savunma eğitimi. Tüm birliklerin savunmasını arttırır. Onlar bittikten sonra artık bunlara geçeceğim. Tüm birliklerin saldırısını arttırır. Bunlara geçeceğim ya da öldürücülüğünü ya da canını. Bunları da bitirdikten sonra ben bu alt kısma geçmeyi planlıyorum. Ya kafanızda bir planınız, projeniz olsun. İşte şunlara her birine birer ikişer tane vereyim, aşağı doğru ineyim. Güç yükselsin diye düşünmeyin. Eğer bir şey harcıyorsanız burada kullanıyorsanız kesinlikle savaşta işinize yarayacak bir şey olsun. Burada ben de bu şekilde araştırma hızı 17.40, inşaat hızı 21, revir kapasitesi artı 163 bin buradan alıyorum. Eğitim hızım %157 olmuş. Ekonomiye geçiyorum. Savaşta mesela piyade saldırısı bakın %48'de bırakmışım. Piyade savunması %75. Ya burada alabileceğim kadar max yapmışım. Piyade sağlığı %75. Piyade öldürücünün hiçbir mantığı yok. %37'de bıraktım. Mızrakçı saldırısı 48, öldürücülüğü 25. Hiç vermemişim. Artık mızrakçıya geçeceğim. Çünkü piyade ve nişancı bitti. Şimdi mızrakçıda sıra. Ya sıralamayla gidiyorum. Nişancı öldürücü. Bakın alabileceğimi almışım. 75. Saldırısı 75. Savunma ve saldığını bırakmışım. Ondan sonra mızrakçıda bittikten sonra en alttaki toplam olanlara geçeceğim. Yani size de bunu tavsiye ederim. Kesinlikle rastgele dağıtmayın. Ama şimdi önemli bir şey daha var. Dedim ya genel hızları biriktirin diye. Mesela şöyle bakalım. 7 gün genel hızlandırmam birikmiş. Araştırma hızı da 9 gün. Yani toplam 16 gün bir araştırmaya basabilirim. Genel hızı zaten başka bir şeye kullanmıyoruz. Ama bu 16 günde ne zaman basacaksınız arkadaşlar? Bunun bir özel günü olacak. Ee, Eğer 30 levelden yüksekseniz, şatoyu aldıysanız, daha doğrusu şey oluyor, başkanlar oluyor. Başkan avantajları. Burada bakın şey var. Tüm eyalet tedavi hızı, inşaat hızı, araştırma hızı. Araştırma hızını şehirde aktif ettikleri zaman giriyorsunuz abi. Direkt mesela bakın şu an bize sol üstte gözüküyor. Araştırma yardımı, araştırma hızı %10 diyor. Hemen buraya başkan avantajlarına atamaya geliyorsunuz. İkinci başkan. %10 buff da buradan alıyorsunuz. Bakın herkes başvurmuş. Başvurun arkadaşlar. Bu bir saat zaten duruyor. Sonra sizden alıyorlar. Kimse bunu size şey yapmaz. %20 oluyor. Direkt abi geleceksiniz. Biriktirdiğiniz hepsini burada kullanacaksınız. Yapmanız gereken tek şey bu. Ya %20 daha az kullanmak varken bunu niye kullanmıyorsunuz? Kesinlikle kullanın. Zaten zar zor buluyoruz. Zar zor yükseltiyoruz. Kesinlikle bunu yükseltin. Ya size verebileceğim en büyük tavsiye bu. Asker basarken de aynı şekilde. Eğitim günü olsun. Artı gidip bir de Eğitim Bakanlığı'nı alın. Daha fazla asker basın.
Hani bir şeyi hızlandırma kullanıyorsanız en Word şeklini yapın yani. Ben artık bina basarken bile ya da araştırma düz basarken bile kesinlikle zaten şu şeyi kullanıyorum. Çifte mesai kullanıyorum. Üstüne bile gidip ikinci başkanlığı alıp %10 buff alıyorum. Ya bir şey kaybetmiyorum. Başvuruyorsun, bir dakika hemen kabul ediliyor zaten. Bir saat bekliyorsun, beklemiyorsun. Hani yararlanabileceğiniz kesinlikle her şeyden yararlanın arkadaşlar. Abi bu söylediğim şey çok genel bir şey aslında. Herkes burada farklı strateji yürütebilir ama benim taktiğim, stratejim bu şekilde. Çok da işime yarıyor. Ee, Benden yüksek oyunculara karşı bile araştırmadaki istatistikler beni biraz daha öne geçiriyor. Hani bunu da dediğim gibi size tavsiye ediyorum. Denediğim için, gördüğüm için söylüyorum. Ama fikrime katılmayanlar falan varsa ya da başka daha iyi bir fikri olan varsa yorum atarsa en azından biz de görmüş ve kullanmış oluruz. İşimize yarar. Onun dışında da arkadaşlar, bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olabilirsiniz. Videolara beğenip yorum atabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Ayrıca sormak istediğiniz sorular ya da başka çekmemi istediğiniz içerikler varsa yine yorum atıp Discord kanalımıza katılabilirsiniz. Discord kanalından şey yapıyorum arkadaşlar. Müsait oldukça günde bir saat falan bir tane arkadaşın hesabına giriyorum. Hesabını inceliyorum. Yaptığı hataları, yapması gereken şeyleri, önünde gelecek etkinlikleri, biriktirmesi gerekenleri, bunları söylüyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Eğer sizin de böyle bir şeye ihtiyacınız varsa hani size tavsiyede bulunabilirim. Uzun süredir oynayan ve araştıran, inceleyen bir oyuncu olarak. Faydam olursa size sevinirim yani. Ve bunun karşılığında sadece beğenip abone olursanız sevinirim.